Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Videolarıma yeniden pratik yemek tarifleri, yemek menüleriyle devam etmek istedim. Özellikle çalışanlar için ya da acil misafir durumlarında ya da acil misafir yemek lazım olduğunda çok sık kullandığım bir ikili yemeğim var. Yanına salatayla harika bir şekilde en fazla 45 dakikada hazır oluyor. Bunu sizlerle bugün paylaşacağım. Tarifim için gereken malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. İki tarifimizden bir tanesi pirinç pilavı. Pirinç pilavı için pirincimizin bir süre ıslanması gerekiyor. Çok dar zamanda yapıyor olsak bile en azından bir 15 dakika ıslamak her zaman için iyidir. Ben menümü 4 kişiye göre ayarlıyorum. 4 kişilik yemek için klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı pirinç ıslayacağım. Bizim ev halkı biraz pirinç pilavı yemeyi seviyor. Bol bol yerler. Ondan dolayı bu şekilde. Ama böyle çok büyük porsiyonlar tüketmeyen bir aileyseniz bu pirinç çok rahat 6 kişiye kadar da yetebilir. Şimdi pirincin üzerine şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuz çekiyorum. Ve üzerine geçecek kadar oda sıcaklığında, yani normal oda sıcaklığında beklettiğimiz suyla ıslıyoruz. Şöyle karıştıralım. Şimdi pirincimizi kenara alalım. Bir 10-15 dakika kadar ıslansın. O arada biz diğer yemeğimizin hazırlığına başlayalım. Pirinç pilavında kullanacağımız diğer yemeğimiz tavuk pirzola. Ama tencerede çok hızlı bir şekilde yapacağız. Ona rağmen mangal tadında, fırın tadında çok güzel bir tavuk elde edeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle orta boy bir diş sarımsak var elimde. Onu rendenin ince gözüyle hemen bir rendeliyorum. Sarımsağın üzerine zaten tavuk pirzola kullanacağız, yağlı bir ürün. Şöyle bir yemek kaşığı sadece zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Burada bir tatlı kaşığı domates salçam, bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Onları da hemen karıştırma kabının içine ilave ediyorum. Burada çeyrek su bardağı süt var. Onu da hemen sosa ilave ediyorum. Süt baharatların dengelenmesini sağlıyor. Hoş, çok güzel bir lezzet ve yumuşaklık katıyor. Mutlaka ekleyin. Şöyle bir tutam karabiber çekiyorum. Sevme oranınıza göre miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi baharatlara. En önemli nokta. Yemeğin bütün lezzetini bunlar verecek çünkü. Şöyle bir çay kaşığı dolu dolu kimyon ilavesi yapıyorum. Acı sevme oranına göre hiç eklemeyebilirsiniz de. Ben şöyle çocuklar fazla yemediği için orta acılı yapacağım. Böyle çok az acılı yapacağım. Silme bir çay kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı köri ilavesi yapıyorum. Bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Bu kurutulmuş dağ keki, kendi el yapımı kekiğimiz. O yüzden rengi böyle koyu. Normal hazır kekiklerden de kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı bunu kurutulmuş fesleğen olarak marketlerde bulabilirsiniz. Fesleğene çok yakın bir lezzeti var. Biz bahçemizde kendimiz kurutuyoruz bunu yetiştirip. Rahmetli kayınvalidemin emekleri bunlar. Sivas yöresinde kokulu ot diye bilinen kuru otundan böyle yarım çay kaşığı ekledim. Dediğim gibi siz bunu marketlerde kurutulmuş fesleğen olarak alırsanız fesleğene çok yakın bir lezzeti var. 750 gram tavuk için şöyle bir tatlı kaşığı tuz çekiyorum. Şimdi bütün bu malzemeyi şöyle önce bir tel çırpıcı yardımıyla ezip birbirine karıştırıyorum. Salça biraz ezildikten sonra süt koyduğum bardakla yine çeyrek su bardağı, hem dibini çalkalayalım, soğuk su ilavesi yapıyorum. Sosumuz birazcık akar olsun ki tavuklara rahatça işlesin. Çok katı bir sos olursa bir tarafına fazla bulaşır, bir tarafına az bulaşır. Hepsi aynı lezzette olmaz ve ocakta, tavada çok çabuk yanar. Şimdi sosumuz hazır. Hemen içerisine tavuk etlerimi şöyle yerleştiriyorum. Tam 750 gram tavuk pirzola var burada. 4 kişilik hazırlıyorum. Toplamda 5 parça var. Herkese birer parça, bir parçası da çok seven ya da doymayan olursa ona gidecek. Ya da hiç belli olmaz, belki bir nasiplisi gelir. O yüzden böyle bir porsiyon fazla yapmayı, yemekleri genelde seviyorum. Ummadığınız anda birisi çıkıp geleverebiliyor kısmetine. Şimdi tavuk etlerini bu sosa iyice buluyorum. Normalde vaktiniz varsa bu sosun içinde bir gece bekletin. Bir gün önceden yapın. Çok lezzetli olur ve sosu da tamamen çeker. Ama şimdi tabii biz hızlı işlem yapacağız. Hiç bekletmeyeceğiz. O yüzden şöyle mümkün olduğunca yoğurarak sosu hızlıca yedirmeye çalışıyorum. Tavuğun soslama işlemi tamam. Şimdi hemen tencereye, ocağa alıp pişirme işlemine geçelim. Tavuğun pişirme işlemi için genişçe bir yanmaz yapışmaz tencereyi ocağa aldım. Şöyle kalın, döküm bir tencere olursa çok daha güzel olur. Tencereyi bir miktar ısıttım.
Ve daha sonra tavuk etlerini şöyle içerisine koyuyorum. Koyarken de bir taraftan sosa tekrar buluyorum. Dibindeki sosu ziyan etmemeye çalışacağım. Şöyle mümkün olduğunca yaygın yaygın koyun. Çabuk pişsin. Ve tavuklardan sonra şöyle bir tane kuru soğan kullanacağım. Onu şöyle altıya sadece bölüp tavuğumun üzerine şu şekilde rastgele bırakacağım. Direkt tavaya temas ettirmiyorum ilk etapta. Hemen yanmasını istemiyorum çünkü. Biraz aromasını bıraksın. Ve kettle'da ısıtmış olduğum suyum var. Onunla şöyle çok az bir miktar tavuğu sosladığımız tabağın dibini saracak kadar böyle koyuyorum. Dibine bir parmak doldurmadı bile. Ve onu da şöyle en üstünden gezdiriyorum. Tencereyi şöyle bir sallayıp sosu her tarafına yayıyorum. Şimdi kapağını kapatıp böyle yüksek ateşte dibindeki su mümkün olduğu kadar tavuk tarafından çekilene kadar ortalama bir 6-7 dakika böyle yüksek ateşte bekleteceğim, pişireceğim. Sonra kısık ateşe alıp o şekilde pişirmeye devam edeceğim. Şimdi tavuk pişe dursun. Biz hemen pilavı ocağa koyalım. Tavuk büyük ocakta pişerken hemen ocağımın bu orta boy gözlerinden bir tanesini pilav tencereme aldım. Genelde pilav yaparken bu gözleri kullanıyorum. Ocağı yaktım. Şöyle tencerenin dibini saracak kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. İnce bir tabaka kaplasa yeterli. Ve üzerine şöyle yarım çay bardağından biraz fazla tel şehriye ilavesi yapıyorum. Şimdi şehriyeyi şöyle rengi dönüp güzel o kavruk kokusu gelene kadar pişireceğim. Bu arada pirinci henüz süzmedim. Şehriyenin rengi hafif dönünce her tarafı böyle eşit renge gelmeye başlayınca ocağı en kısık ateşe alıp gidip hemen pirinçleri süzeceğim. Hemen 2 dakikada pirinçleri yıkadım, güzelce süzdürdüm. Şöyle hemen pirinci ekledim. Bakın kaşığımı yayıyorum üstten. Ve ilk 30-40 saniye hiç ellemiyorum. Bu 30-40 saniye içerisinde tuzunu atıyorum hemen. Üzerine 2 tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu damak tadınıza göre ilave edin. Ama 2 bardak pirinç için 1,5 tatlı kaşığından daha az atmanızı önermem. Çünkü pirinç pilavı tuzsuz olursa gerçekten lapa oluyor ve çok lezzetsiz oluyor. Şimdi şöyle alttan ufak ufak karıştırmaya başlıyorum. Bakın çelikte yapıyorum. Hiçbir yapışma yok. Suyunu biraz iyi süzerseniz, bir de ilk attığınızda hemen böyle karıştıracağım derdine düşmezseniz, pirinçler ısındıkça karıştırırsanız hiçbir şekilde yapışma olmaz. Kavurma işlemi sırasında 1 yemek kaşığı da tereyağı ilavesi yapıyorum. Ortalama 3-4 dakika kadar kavurdum. Bakın fazla bile kavurmadım. 3-4 dakika sonra sıcak suyunu veriyorum. Ben hiçbir zaman ölçü kullanmıyorum. Ama ölçü isteyenler için söyleyeyim. 1 su bardağına 1,5 su bardağı su kullanabilirsiniz. Yani 1 su bardağı pirinç ölçüsüne 1,5 su bardağı su ekleyin. Ocağı yüksek ateşe açtım. Şöyle bir kaynamaya başladı görüyorsunuz fokur fokur. Hemen ocağı en kısık ateşe aldım. Tencerenin kapağını sıkıca kapatıyorum. Ocak en kısık ateşte, mümkün olduğu kadar mum gibi ateşte. 12 dakika sonra pilavım hazır olacak. Pirinç pilavımız pişerken şimdi yüksek ateşte pişmeye devam eden tavuğu da kontrol edelim. Bakın şöyle görüyorsunuz suyu neredeyse çekmek üzere. Tavuklar gayet güzel. Alt tarafları nar gibi kızarmış. Tavuk kendi yağını da bırakmış artık zaten, hatta sudan çok yağ var içinde diyebiliriz. O yüzden sosuna yağını çok az koymuştuk. Şimdi tavukların alt tarafı çok güzel kızarmış. Ben pirinç pilavını size anlatana kadar gördüğünüz gibi alt tarafı çok güzel kızarmış. Şimdi artık ocağı kısık ateşe alıyorum. Tavuğun çünkü kemik taraflarının ve iç tarafının iyice pişmesini istiyorum. Çok fazla yakmadan alt tarafını da hemen bir pişireceğim. Yalnız artık ocak kısık ateşte. Yani yüksek ateşte işlem yapmayı bırakıyoruz. Şimdi tavuk ve pilavımız pişerken hemen biz de o arada güzel bir salata yapalım. Basit bir salata yapalım. Ondan sonra soframızı kuralım. Salatam için şöyle 8-9 yaprak iceberg ayıkladım. Ve bunları şimdi hemen doğrayıp rendeleyip hazır edeceğim. Siz de böyle kısaca bir izlersiniz.
Salata hazır. Şimdi pilavın pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra onları kontrol edeceğiz. Salatanın limonlu yağını ve tuzunu herkes sofraya geleceği zaman atacağım. Bu sunumda sizlere bu şekilde görünecek. Şimdi yemeklerimiz pişti. Piştikten sonra pilavın biraz dinlenebilmesi için 5 dakika kadar ara verdim. Bu arada etrafı toparladım. Şimdi öncelikle şöyle küçük bir servis tabağına hemen tavukları almak istiyorum. Masaya böyle ortaya servis yapacağım. Herkes tabağına alabilir. Biz bizeyiz çünkü ailece yiyeceğiz. Bazen misafirime de aynı şeyi uyguluyorum. Böylece isteyen istediği şeyden istediği kadar alabiliyor. O da güzel oluyor. En azından yemeyeceği şeyi insanların tabağına koyup ziyan etmiş olmuyorsunuz. Şimdi hemen pilavı da açıp servis tabağına almak istiyorum. Henüz daha 5 dakika oldu ocaktan indireli. Hala dumanı üstümde görüyorsunuz. Hani bir 10 dakika dinlense çok daha ideal. Ama şimdi menümüzün de süresinin tutması gerekiyor. Şu an tam 38 dakika oldu. Ama şimdi çabuk menü yaptığımız için böyle acil durumlarda 5 dakika dinlendirmek de gayet yeterli oluyor. Şimdi hemen pilavı da servis tabağıma şöyle 4 kişilik alıyorum. Ortalama 40-45 dakika gibi bir sürede gayet güzel salatamızla birlikte mütevazi güzel bir soframız oldu. Yanına biraz da turşu ekledim. Kış aylarında biz turşusuz masaya kesinlikle akşamları oturmuyoruz. Turşularımızı mutlaka elimizden geldiğince her sene kendimiz yapıyoruz. Şimdi en çok merak edilen biliyorum tavuğun pişip pişmeyeceği. Şöyle büyük bir parça vardı, onu bulacağım sizler için. Evet, en büyük parçadan göstereceğim ki güvenilirliği tam olsun. Biraz da soğanımdan ekliyorum tabağıma. Yanına şöyle birazcık pilavımdan alıyorum. Ve karıştırdıktan sonra biraz da yanına salata eklediğimde muhteşem bir tabak olacak. Şöyle hemen tavuğun ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın, nefis bir şekilde ayrılıyor. Şu kemiğe yakın kısmından da kemiğini hemen ayırabildim. İçinde herhangi bir pembelik, çiğlik hiçbir şey yok. Lokum gibi de pişmiş. Pilava zaten denilecek hiçbir şey yok. Gayet güzel, tane tane bir pilav oldu. Benim bugünkü tariflerim böyleydi. Sizlere pratik menü olarak bir fikir olsun istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.